Açıl. Kapan. Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino ses sensörü kullanarak sesle çalışan devreler yapacağız. Ses sensörü nedir? Nasıl çalışır? Sesle bir led diyodu nasıl yakabiliriz? Sesle bir motoru, servo motoru nasıl çalıştırabiliriz? Ya da sesle evimizdeki elektrik lambalarını ya da 220 voltla çalışan cihazları nasıl çalıştırabiliriz? Size bundan bahsedeceğim. Bu işin nasıl yapılabileceğini basit prototip olarak devresini breadboard üzerinde tasarlayacağız. Sizler hayal gücünüzü kullanarak daha farklı projeleri bu devreyi geliştirerek yapabileceksiniz. İlk devremiz ses sensörüyle led diyotumuzu yakmak olsun. Basit bir devreyle başlayalım. Daha sonra devrelerimizi birazcık zorlaştıralım. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz: bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet led diyotumuz, bir adet 220 ohmluk direncimiz, bir adet ses sensörümüz, mikrofon sensörü diye de geçmekte. Yeterli miktarda da jumper kablomuz diyebiliriz. İsterseniz ses sensörümüzü bir tanıyalım. Şu şekilde, kameraya doğru isterseniz yaklaştırayım. Ses sensörü çevredeki sesleri algılayarak dijital veya analog sinyaller üreten devre elemanlarıdır. Genellikle mikrofon içeren bir devre ile çevredeki ses seviyesini ölçer ve bu bilgiyi Arduino gibi mikro denetleyici devrelere ileterek çeşitli projelerde kullanılabilirler. Ses sensörleri 3 ya da 4 pinli olarak piyasada bulunmakta. Benim kullandığım şu anda 3 pinli bir ses sensörü. Çıkışlarına bakalım. Buradaki bana yakın olan out çıkışı, ortadaki GND, diğer baştaki ise VCC yani artı uç. Burada bir trim potumuz var. Buradaki trim pot sayesinde ses seviyesini yani şiddetini hassas bir şekilde ayarlayabilmekteyiz. Bu dijital çıkış veren bir sensör. Eğer 4 pinli sensör kullanırsanız bunları da analog çıkışta kullanabilmekteyiz. Aslında bize dijital çıkış yetiyor ama analog çıkışlı ses sensörlerinde de daha karışık devreler yapabilmekteyiz. Ben ilerleyen zamanlarda ortamdaki ses seviyesini ölçmeyle ilgili bir devre yapacağım. Orada da analog ses sensörünü kullanmak istiyorum. Hem de onu o devrede de görmüş oluruz. Nerelerde kullanılır bu sensörler? Aslında hayal gücünüze bağlı olarak çok fazla yerlerde kullanabiliriz. Ses algıladığında led yakma ya da röle tetikleme devrelerinde karşımıza çıkmakta. Şimdilik biz burada 3 tane hatta 4 tane proje öğreteceğim size. Siz bu projeleri daha farklı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Sensörümüzün bu uç tarafında da bir tane mikrofonumuz var. Buradan aldığı ses buradaki mikro işlemciler tarafından yorumlanarak kartımıza göndermekte. Buradaki out çıkışımız dediğim gibi benim dijital ses çıkışım. Şimdi ben bunu breadboard'un üzerine yerleştireyim. Şu şekilde breadboard'umun üzerine bunu yerleştiriyorum. Devre şemasını da karşıma açıyorum. Devre şemasına göre devremi tasarlayacağım. Led diyotumu board'un üzerinde herhangi bir yere yerleştiriyorum. Led diyotumun sol tarafı eksiymiş. Bunu Arduino'da eksiye bağlayacağım. Led diyotumun artı bacağına 220 ohmluk direnci denk gelecek şekilde bağlıyorum. Şimdi de kablolarla bağlantımı yapayım. Sensörümün en baştaki ucu VCC idi. Yani şu ucum. Arduino'muzu da bu tarafa koyalım. Bunu Arduino'da 5 volta bağlıyorum. Hemen yanındaki ucum eksiymiş. Bunu da Arduino'da GND'ye bağlıyorum. Sol taraftaki uç ise output yani dijital çıkış ucu. Devre şemasına baktığım zaman bu da Arduino'da 7 numaralı pine gitmiş. Bunu da Arduino'da 7 numaralı pine bağlıyorum. Sensörümün bağlantıları tamam. Şimdi led diyotumun bağlantısını yapalım. Led diyotta direncin bacağından Arduino'nun 6 numaralı pinine gitmiş. Bunu buraya bağlıyorum. Ve led diyotun eksi bacağından da tekrar GND'ye bağlantımı yapıyorum. Evet, devrem bu şekilde. Basit bir devre. Şimdi eğer Arduino kullanıyorsanız Arduino programı içerisinde, M-Block kullanıyorsanız M-Block içerisinde kodlamalarımızı hazırlayıp kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Ses sensörü ile led yakma devresini Arduino'da birlikte kodlayalım. Arduino programını açıyoruz. Artık uygulamalarımızda biraz ilerledik. Bundan sonra anlatım sırasında kodları yazmayacağım. Kodları yazılmış halde sunacağım. Videolarımız daha hızlı olsun diye. Ama kod içerisinin açıklamasını baştan itibaren yapacağım. Bu videomuzda da ilk defa arka planı koyu modu olarak aldım. Bir değişiklik olsun istedim. Eğer bu mod hoşunuza giderse yorumlara yazarsanız bundan sonra artık Arduino'da koyu mod olarak kodlarımızı gösterebiliriz.
gönderebiliriz. İsterseniz kodlarımızı anlatmaya başlayalım. Yukarıda bir açıklama satırı yazdım. Hemen altına led diyotumuzu tanımladık. Led ismini verdik ve 6 numaralı pine tanımladık. Sensörümüze sensör pin ismini verdik ve 7 numaralı da pine tanımladık. Bir değişken tanımladım. Ses değişkeni. Bunu kodlarımın içerisinde kullanacağım ve buna başlangıç değer olarak 0 değerini verdim. Bu voice setup'ın üst tarafında. Voice setup'ın içerisinde ise led diyotumu çıkış olarak ayarladım. Ses sensörümü giriş olarak ayarladım. Ve aynı zamanda da seri monitörü açtım. Burada şunu görmenizi istiyorum. Ses seviye sensöründen gelen sinyali bir görelim. Void loop'un içerisine geliyorum. Void loop'un içerisinde data isimli tekrar bir değişken oluşturup sensörden aldığım değeri data değişkenine atıyorum. Ve data değişkeninden aldığım değeri de seri monitörde burada görüyorum. Serial print ln yazarak. Hemen altına geliyorum. Diyorum ki eğer data değişkeninden aldığım değer, yani sensörden aldığım değer 0 ise ve ses değişkeninden aldığım değer 0 ise bana şunları yap. Peki neden 0? Benim ses sensörüm 0 ve 1 sinyaller üretmekte. Dijital pine bağladım çünkü dijital bir sensör. Ortamda ses yokken 1 sinyal üretmekte. Ortamda ses varken 0 sinyal üretmekte. Eğer her iki taraftan 0 gelirse ne yapmasını istiyorum ben? LED'i yakmasını istiyorum. LED'i burada yaktım ve aynı zamanda dedim ki LED'i artık yaktıktan sonra ses değişkenimi benim 1 olarak değiştir. 1000 milisaniye, yani 1 saniyede süre ver. LED'im yandı. Artık ikinci bir sese kadar LED'im yanık kalacak. Daha sonra ikinci bir ses algıladı. Bakın data 0 ve ses değişkeni de 1 ise, çünkü burayı 1'e çevirmiştik biz. 1 ise ne yapsın dedik? İkinci ses seviyesinde LED'i söndürsün ve ses değişkenimi ne yapsın? Tekrar 0'a alsın. Yani bir döngüye dönecek bundan sonra. Burada artık ses aldığında LED yanacak. Ses algılamadığında LED sönmüş olacak. Şimdi isterseniz Arduino kartımızı bilgisayara bağlayalım. Yukarıda Arduino Uno gözüktü. Kodları Arduino kartımıza gönderelim. Evet, kodlar yüklendi. Bakın dikkat ederseniz konuşmamda 0 oluşuyor. Konuşmadığım zaman 1 sinyali geliyor. Yani ses algılandığında 0 gelmekte, ses algılanmadığında 1 sinyali oluşmakta. Şimdi isterseniz devrenin çalışmasını hep birlikte kontrol edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Şu an devremizi bir test edelim isterseniz. USB takıp konuşarak devremizin nasıl çalıştığını bir görelim. Yan, sön, yan, sön. Evet, devremiz bakın bu şekilde çalışmakta. Sesle led diyotumuzu bu şekilde kontrol etmiş olduk. Şimdi gelelim diğer devremize. Diğer devremizde de sesle bu sefer servo motorumuzu çalıştıralım. Devremizi bir tık daha zorlaştıralım ve daha güzel hale getirelim. Bakın servo motorum burada. Peki servo motorla çalıştırdığım zaman nasıl bir projeler uygulayabilirim? Örneğin 2 alkış veya belli bir ses dizisiyle kapı açabiliriz. Çöp kutusu kapağının belli bir ses algıladığında açılmasını ve belli bir süre sonra kapanmasını sağlayabiliriz. İşte bir oyuncak robotun sesle hareket etmesi veya bir kısmının, örneğin kol, kafa gibi parçaların sesle kontrol edilmesinde kullanabiliriz. Alkışla pencere panjurunu yukarıya çekmek ya da aşağıya indirme projesi yapabiliriz. İşte acil durumda ses algılandığında servo motorun bir mekanizmayı çalıştırarak alarmı tetiklemesi ya da kapıyı açıp kapatması gibi bir projede kullanabiliriz. Kameranın yönünü sesle belirleyebiliriz. 2 alkışla sağa ya da sola döndürebiliriz. Ya da evcil hayvanların çıkardığı bir sesle işte servo motorun belli bir bölmeyi açıp mama bırakmasını belki yapabiliriz. Sahne gösterilerinde bir sesle bir dekorun ya da aksesuarın hareket ettirilmesini sağlayabiliriz. Yani bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben burada size bu işin mantığını gösteriyorum. Siz bu projeleri kafanızda tasarlayarak istediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Hatta yayınladığım videoların altına isterseniz kendiniz nasıl bir proje tasarlayacaksanız öğrendiğiniz bu video sonrasında bunu da yazarsanız karşılıklı fikir alışverişte yapmış oluruz. Hemen devremizi tasarlayalım. Devremi bu şekilde bırakıyorum. Devrem içerisinde bir değişiklik yapmayacağım. Buraya bir servo motor ekleyeceğim. Servo motoru biz daha önceki videolarımızda anlattık. Ne işe yaradığı, nasıl çalıştığı, uçlarının ne olduğu. O videolarımızı da izleyerek servo motor hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Servo motorumun 3 tane ucu var. Buraya ben jumper kablolarından bağlayarak ona göre de bağlantımı Arduino üzerine yapalım. Şu şekilde jumper kablolarımı ayarlıyorum ve servo motorun pinlerine yerleştiriyorum. Servo motorumun sarı renkli olan ucu data pini.
Data pini nereye gitmiş? Arduino'da 5 numaralı pine gitmiş. Bunu Arduino'da 5 numaralı pine bağlıyorum. Servo motorumun geriye kalan kahverengi ve kırmızı uçları var. Kahverengi ucum GN'de, kırmızı ucum artı. O yüzden ben artık board üzerini kullanacağım. Aynı devre şemasındaki gibi. İsterseniz şöyle yapalım. Şuradaki artı ve eksilerimi alayım ses sensörümün. Board'un üzerindeki artı ve eksileri kullanalım. Siyah eksi, kırmızı artı. Burada da turuncu rengim artı, kırmızı renk eksi olacak şekilde board'un üzerine bağlıyorum. İsterseniz eksiyi de yine board üzerinden alalım. LED diyotun eksisini de yine board'un üzerine eksi şeride bağlayalım. Ve jumper kablolarımdan alıyorum. Board üzerinden artıdan Arduino'nun artısına getiriyorum. Ve board üzerinden eksiden de alıyorum. Arduino'nun GND'sine bağlantımı yapıyorum. Şu şekilde açalım kablolarımın bağlantısını. Şimdi isterseniz Arduino içerisinde ya da M-Block kullanıyorsanız M-Block'ta kodlarımızı yapalım. Kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Arduino programında ses sensörü ile servo motor çalıştırmanın kodlamasını birlikte tasarlayalım. Yine Arduino programını açalım. Ses sensörü ile LED yakma komutlarına ilave komutlar ekleyeceğiz. Aslında bir önceki komutumuz işin mantığıydı, temeliydi. Şimdi bunu artık ilaveler ekleyerek istediğimiz devreleri burada oluşturabiliriz. Şimdi bu devremizde servo motoru çalıştıracağız. Bundan dolayı ilk olarak servo kütüphanesini kodlarımın içerisine ekliyorum servo hash ile. Servo motoruma motor ismini veriyorum burada. LED diyotumuzu 6 numaralı pine bağladık yine. Ses sensörümüz 7 numaralı pinde. Yine ses değişkenimiz 0. Void setup üzerini bu şekilde tamamladık. Void setup'ın iç kısmında LED diyotumuzu çıkış aygıtı olarak ayarladık. Ses sensörümüzü giriş aygıtı olarak ayarladık. Motorumuzu 5 numaralı çıkış pinine bağladığımızı burada belirttik. Ve seri monitörümüzü Void setup'ın içerisinde açtık. Gelelim Void loop'un içerisine. Yine data isimli bir değişken oluşturduk. Bu değişken sensörden gelen verileri alacak ve ilk önce bize nereye verecek bu verileri? Seri monitör ekranımıza bize verecek ki bu verilerden sensörden ne geldiğini görelim. Daha sonra if ile bir değişken tanımladık. Data değeri 0 ve ses değişkenimiz 0 ise ne yapsın? LED'imizi yaksın. Dikkat ederseniz bu bir önceki devreyle aynı. Değişen hiçbir şey yok. Biz buraya ne ekledik şimdi? Servo motorun kodunu ekledik. Motorumuzu bizim ne yapacak? 180 derece döndürecek. Eğer siz farklı bir derece döndürmek istiyorsanız 180'in altında 0 ile 180 arasında buraya istediğiniz dereceyi verebilirsiniz. Daha sonra ne yaptık? Ses değişkenini 1'e yükselttik ve burada ben birazcık daha bekledim. Servo motor çalıştığı için 2 saniyelik gibi bir süre verdim. Daha sonra ikinci bir ses duyduğunda, yani data 0 olduğunda ve ses değişkenimi 1 olarak algıladığında ne yapacak? LED'imi söndürecek, servo motorumu nereye getirecek? 0 konumuna getirmiş olacak. Ve bunun için de 1 saniyelik bir süreyi buraya ekledim. Bu artık burada bir döngüye girecek. Bundan sonra ses aldığında servo motorum hareket edecek. İkinci bir ses aldığında ise servo motorumuzu eski haline getirmiş olacak. İsterseniz Arduino kartımızı bilgisayara bağlayalım. Kodlarımızı Arduino kartımıza gönderip devrenin çalışmasını bir test edelim. Yukarıda Arduino ona bağlandı gözüktü. Kodları gönderiyorum. Evet, yükleme tamamlandı. Bakın seri port ekranı açıldı. Dikkat ederseniz 1 değerleri ses sensöründen gelen sinyaller. Ben konuştukça bakın burada 0 değerlerini almakta. Şimdi isterseniz devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino'muza gönderdik. Şimdi devremizin çalışmasını hep birlikte test edeceğiz. Ben şu şekilde bir kağıt yerleştirdim, yol olduğunu belirten. Servo motorumun üzerine bir tane dondurma çubuğu bağladım, bir bariyer görevi görsün diye. Şimdi sese göre bariyer yukarı kalkacak. İkinci bir seste de tekrar aşağı inecek. Açıl, kapan, açıl, kapan. Evet, gördüğünüz gibi devremizde bu şekilde çalıştırmış olduk. Hemen bir sonraki videoya geçebiliriz. Evet, şimdi de sesle 220 voltta çalışan cihazlarımızı kontrol edelim. Ben burada lamba kullanacağım 220 volt devresinde ve 220 volt cihazları kontrol edebilmek için bir tane rolemize ihtiyacımız var. Biraz önceki yapmış olduğumuz devremizde sadece ses sensörünün bağlantısını burada korudum. Diğer bağlantıları söktüm.
Ses bağlantımızda artısı artı uca, eksisi eksiye breadboard üzerinde. Output çıkışı ise devre şemasına baktığım zaman 6 numaralı pine bağlanmış. Ben bunu bu sefer buradan 6 numaralı pine bağlıyorum. 7'ye roleyi bağlamışız. Rolemiz burada. İsterseniz öncelikli olarak rolenin şuradaki çıkış pinlerini bağlayalım. Daha sonra da 220 volt olan tarafını bağlayalım. Bunun için bir tarafı dişi, diğer tarafı erkek jumper kablolardan kullanacağım. Şu şekilde rolenin pinleri için jumper kablomu bağlıyorum. Şimdi pinleri kontrol ettiğim zaman VCC griymiş, GND mavi, mor da in girişiymiş. Griyi artıya bağlıyorum. Maviyi de eksiye bağlıyorum ve mor kablomu da Arduino'da 7 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Şimdi gelelim rolenin diğer tarafına. Rolenin arka tarafını açtığım zaman bakın şurası ortak uç, şurası açık. Normalde açık uç, burası normalde kapalı uç. Bakın burada şemada gösteriyor. Ben normalde açık ucu kullanacağım. Yani nereyi kullanmış olacağım? Şurayı kullanacağım. Ortak ucum burası. Şimdi devre şemasından takip ederek bu bağlantıyı yapacağım. Elektrik fişimden gelen kablonun bir ucu orta uca gelecekmiş. Benim elektrik fişim burada. Şimdi bu kablomun ucu bakın şurada. 2 tane ucu var. Bir tane lambaya gitmiş. Bir tanesi boşta bakın. Ben şu boştaki ucu ilk önce buradan ortadaki uca bağlayacağım. Şuradaki vidayı açıyorum. Şu şekilde gevşetiyorum. Ve bu kabloyu içeri doğru iterek şuradan da kabloya bastırıyorum ki vidalarken çıkmasın. Bunu buradan bu şekilde orta uca montajını yapıyorum. Şimdi devre şemasına bakıyorum tekrar. Rolemin diğer ucundan nereye gitmiş? Lambaya gitmiş. Bakın lambanın alt tarafını göstereyim şu şekilde. Alt tarafta duy kısmında kablolarım bağlı. Bakın bir tanesi duy kısmından gelen kablo boşta. Diğeri nereye gitmiş? Elektrik fişinden gelen kabloya gitmiş. Yani devre şemasına baktığımda en üstteki kablo, kahverengi kablo. Biz şu an mavi kabloyu yapmış olacağız. Mavi kısmını da bakın buradan alıyorum. Yani rolenin açık kontağına bağlayacağım. Şuradaki vidayı gevşetiyorum. Ve buraya gelip bunu bağlıyorum. Tekrar kabloyu tutuyorum ki çıkmasın. Bu şekilde de bağlantımı yapıyorum. Şimdi elektrik tesisatı bağlantımı yaptım. Elektrik fişinden rolemin kontağına geldi. Kontağımdan lambanın duyuna, duyudan da tekrar elektrik fişime gitti. Devrede ayrıca bir led diyot kullanmadım. Çünkü rolemin led diyot ışıkları var. Burada yeşil ışık bana rolemin enerjilenip enerjilenmediğini gösterecek. İsterseniz devreye bağlayabilirsiniz bir tane de led diyot. Bu devremin çalışması yine tek komutlu olacak. Herhangi bir ses komutuyla lambam yanacak. Herhangi bir ses komutuyla da lambam çalışmayacak. İsterseniz devremizin kodlarını Arduino'da ya da M-Block'ta tasarlayalım. Arduino kartımıza gönderelim ve devremin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Ses sensörüyle ev cihazlarını çalıştırma devresinin kodlamasını Arduino'da birlikte tasarlayalım. Arduino programını açıyorum. Yine ben size kodları yayınladım. Kodları açıklayacağım. Dikkat ederseniz kodlarımız ilk led yakma kodlarıyla aynı demiştik. O işin temelini oluşturuyor. Biz şimdi üzerine eklemeler yapacağız diye. Burada biz led yerine ne kullandık? Röle kullandık. Ama dikkat ederseniz şurada bir değişiklik var sadece. Bu da devre şemasından kaynaklanmakta. Biz led'i 6'ya bağlayıp ses sensörünü 7'ye bağlamıştık. Burada yerleri değişmiş. Röleyi 7'ye, ses sensörünü 6'ya bağlamışız. Bu yüzden buradaki kodlarda buna dikkat edin. Devre şemasına bakarak bir yanlışlık yapmayın. Kodlarımızın içeriği aynı. Bakın bu taraf aynı. Burası aynı. Burada aynı. Burada yine ne yaptık? LED yerine role yazdık. Yalnız burada bir farklılığımız var. Bakın lav komutuyla roleyi aktif hale getirdik. Neden? Rolemiz aktif düşük bir role. Yani ters mantıkla çalışan bir role. Roleye lav sinyali gittiğinde çalışmakta. High sinyali gittiğinde ise kontağını kapatmamakta. Yani çalışmamakta. Piyasada satılan roleler genellikle bu tarz roleler. Aktif düşük roleler. Bundan dolayı da biz lav komutunu kullandık ama siz aktif yüksek bir role kullanıyorsanız burada high komutunu kullanmanız lazım. Kullandığınız role aktif düşük mü, aktif yüksek mi bunu nasıl anlarsınız? Bununla ilgili Role Nedir isimli bir videomuz var. Onu mutlaka izleyin. Orada anlattık. Oradan en azından bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Rolemizi tetikledik ve ses değişkenimizi 1 yaptık.
1 saniyede süre verdik. Rolemiz tetiklendiği için roleye bağlı olan 220 cihazlarımız çalışmaya başlayacak. Ta ki nereye kadar? İkinci bir sese kadar. İkinci bir ses algılandığı zaman roleye high sinyali gidecek. Role kontağını kapatacak ve ses değişkenimizi tekrar 0 yaparak lambamız ya da 220 aygıtlarımız enerjisi kesilmiş olacak. Ve bu artık bir döngüye gireceği için sistemimiz bu şekilde çalışacak. Şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Yukarıda Arduino kartım bağlı. Kodları Arduino kartıma gönderiyorum. Hemen seri monitör ekranımıza bakalım. Bir sinyali geldi. Bakın ses algıladıkça sinyal 0'a dönüşmekte. Şimdi devremizi bir test edelim. Evet, kodlarımızı tasarladık. Kodları Arduino kartıma attım ben. USB'mi bilgisayara bağlayacağım. Sesle lambamızı kontrol edeceğiz. İsterseniz şuradaki 220 voltu da bağlayalım. Yan. Sön. Yan. Sön. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde de devremizde 220 volt cihazları çalıştırabilecek şekilde tasarlamış olduk. Tabi dikkat ederseniz burada herhangi bir ses komutuyla lambamız çalışmakta. Burada ses sensörünün üzerinde bir tane trim pot var. Daha yüksek seslerde çalışmasını isterseniz buradaki trim potu ayarlayabilirsiniz. Daha düşük seslerde çalışmasını isterseniz de devamlı yanıp sönme yapacaktır her seste. Bu da çok iyi bir durum olmayacaktır. Hatta şöyle bir devre daha yapalım isterseniz son olarak. İki ses ardışık haldeyken devremizi çalıştıralım. Yani tek ses geldiğinde devremiz çalışmasın. İki ses ardışık olarak geldiği zaman çalışsın. Böylece de devremiz daha stabil çalışmış olur. İki alkışla ya da iki tıklamayla devremizi çalıştıralım. İsterseniz o devremizin de tasarımını yapalım. Evet, devremizi bu sefer de iki alkışla çalışacak şekilde dizayn edelim. Ardışık iki ses geldiği zaman çalışsın. Tek ses geldiğinde devremiz çalışmasın. Buna göre devre şemasını oluşturayım. Burada isterseniz bir tane de led diyot bağlayayım. Belki 220 volt çalıştırmadan led diyotla da devreyi test etmek istersiniz. Devre şemasına göre yine led diyotumu şu şekilde buraya yerleştireyim. Led diyotumun bir bacağına 220 ohmluk direnç bağlayacağım. Led diyotumun eksisini bordumun eksi tarafına alalım. Led diyotuma bağlı direncimden de devre şemasına baktığım zaman 6 numaralı pine gitmiş. Rolem 7'ye gitmiş. Ses sensörüm de benim 5'e gitmiş. Hemen buna göre ayarlayalım. Rolemiz 7'ye gitmiş. Ses sensörümüz 5'e gitmiş. Led diyotumuz da 6'ya gitmiş. Bu şekilde bağlantılarımızı yaptık. Evet, Arduino'muzu bilgisayara bağlayalım. Kodlamalarımızı hazırlayıp Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Arduino'da ses sensörü kullanarak ardışık iki sesle lamba çalıştırma devresine ait kodlamayı Arduino'da birlikte tasarlayalım. Arduino programını açıyorum. Kodlamaları size yansıttım. Şimdi kodlamalar içerisinde açıklamalar yapalım. Devremiz biraz zorlaştı. Artık bundan sonra zorlu devrelerimiz başladı. Arduino'nun temel seviyelerini yavaş yavaş bitireceğiz. İleri seviyelerine geçeceğiz. Bundan dolayı da artık farklı komutlara alışacaksınız. Şimdi bu komutları açıklayalım. Yukarıya açıklama satırlarını yazdım. Bu sefer define ile değişkenlerimi oluşturdum. Roleyi 7 numaralı pine bağladım. LED'i 6 numaralı, sensörü de 5 numara. Buna dikkat edin. Daha önceki devrelerimizde sensörü 7'ye bağlamıştık. Devre şemasına uygun olarak burayı değiştiriyoruz. Buradaki değişikliklere dikkat edin. Daha sonra alkış isimli bir değişken oluşturuyorum ve bunu 0'a eşitliyorum. Bunu kodlarımın içerisinde kullanacağım. İki tane daha değişken oluşturuyorum. Ses başlangıç ve alkış tespit diye. Bunları da 0'a eşitliyorum. Ve bunları bakın long değişkeni ile buraya oluşturuyorum. Niye long kullanıyorum? Çünkü devremin içerisinde ben milis fonksiyonu kullanacağım. Peki nedir milis? Arduino'ya enerji verdiğimiz zaman otomatik olarak çalışmaya başlayan bir zaman fonksiyonudur. Fonksiyon içerisinde Arduino'nun çalışma zamanı milisaniye cinsinden tutulur. Bu fonksiyon çalıştırıldığında Arduino'nun kaç milisaniye süresince çalıştığı döndürülür. Değerler milisaniye cinsinden tutulduğu için geri döndürülen değer int veya float'ın tutabileceği kapasitenin çok üstünde olabilir. Bu yüzden bu fonksiyonla birlikte long veya uncycled long türündeki değişkenler kullanılır. Biz de kodlama içerisinde int yerine long kullandık. Long kullanmamızın nedeni bu. Milis'i birazcık daha açıklayacak olursak normalde milisin çalışma süresi 50 gün diyebiliriz.
Yani bir süreyi başlattığımız zaman 50 gün sonra kendisi otomatikman sıfırlanıp tekrar baştan başlamakta. Yani Arduino'nuzu hiç kapatmazsanız 50 gün sonunda milis fonksiyonu değerleri tekrar baştan başlayacaktır. Peki biz niye milis kullanırız? Yani delay da kullanabilirdik diyebilirsiniz. Şundan dolayı milisi tercih ediyoruz. Delay'ı kullandığınız zaman diğer fonksiyon kodları da etkilemekte delay süresi. Arduino'da alt komutlarda başka işlem yapılamamakta. Bundan dolayı da milis kullandığımızda farklı işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilmekteyiz. Evet, kodlarımıza devam edelim. Boylan ile ışık durum adında bir değişken oluşturuyorum ve bunu da false olarak veriyorum. Niye Boylan oluşturduk? Çünkü true ya da false için Boylan değişkeni kullanılmakta. Voice setup'ın üzerinde bu tanımlamaları yaptık. Gelelim voice setup'ın içerisine. Sensörümüzü input olarak ayarladık. LED'imizi çıkış pini tanımladık. Rolemiz çıkış olacak. Aynı zamanda ilk çalıştığında rolemi high sinyali göndererek durduracağım. Yani rolemin enerjisini keseceğim. High'la nasıl kesiyorum? Çünkü aktif düşük bir role kullandığım için high'la kesiyorum. Eğer siz normal bir role kullanmış olsaydınız, aktif yüksek bir role, burada low komutu kullanacaktınız. Daha önce dediğim gibi aktif yüksek, aktif düşük nedir derseniz role nedir videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Hemen altına geliyorum void loop'un içerisine. Sensör durum isimli bir değişken tanımlıyorum ve sensörden aldığım değeri bu değişkene atıyorum. Hemen altına iniyorum. Diyorum ki sensör durumdan aldığım değer 0 ise, yani ses algılıyorsam ben. Ses sensörünün çalışması neydi? Normalde 1 geliyordu. Ses geldiği zaman 0 sinyali geliyordu. O yüzden ben buraya bunu yazdım. Hemen altına geliyorum. Alkış değişkeninden aldığım değer 0 ise, yani alkış yoksa ne yapsın? Ses başlangıcımı alkış tespite eşitlesin ve milisi çalıştırsın. Yani benim milis fonksiyonumu devreye alacak. Fonksiyonumu aldı ve alkış değerimi artırmaya başladı. Aynı zamanda eğer alkış değeri 0'dan büyükse, milisim çalıştı, tespit etti. Milis değeri 50'nin üzerindeyse tespite başlayacak ve hangi seviyeye kadar? 400 milisaniyeye kadar. Nedir bu değerler? İki ses arasındaki saniyeyi belirliyoruz burada. Yani diyorum ki ben 50 milisaniyenin altındaki sesleri de ardışık sesmiş gibi algılama, tek sesmiş gibi algıla. Ya da ardışık seslerin arasındaki süre 400 milisaniyeyi geçerse bunu da ardışık gibi yine algılama. O yüzden 50 milisaniye ile 400 milisaniye arasını ardışık sesmiş gibi algıla deyip bunu komut olarak buraya bildiriyorum. Siz buradaki değerleri ayarlayabilirsiniz ama bu değerler şu an için güzel çalışıyor. Alkış seviyesini 2 olarak gördükten sonra eğer ışık yanmıyorsa, bakın burada bir ünlem işareti koyduk. Işık durumunu true, yani gerçek yap, ışığı aktif et ve aşağıdaki komutları çalıştır. Ne yapacak? Hem ledimi yakacak hem de rolemi çalıştırmış olacak low komutuyla. Eğer böyle bir durum yoksa, ışık durumu false ise, ışık pasif ise ledimi söndür, rolemi de high ile durdur diye komutu veriyorum. LED'imi söndürüp rolemi artık durdurduktan sonra da ne yapıyorum? Alkış değerini 0'a alıyorum ki döngüm buradan baştan itibaren tekrar başlamış olsun. Kodlarım birazcık karışık gibi ama açıkladığımı umuyorum. Arduino'muzu bilgisayara bağlayalım. Kodlarımı Arduino kartına gönderiyorum. Yükleme tamamlandı. Şimdi hep birlikte devremizin çalışmasını bir test edelim. Evet, kodlarımızı Arduino kartımıza gönderdik. Şimdi hep birlikte devremizi bir test edelim. Dikkat ederseniz normal sesimden etkilenmiyor konuşmamdan. Ardışık olarak aynı ses tonundan etkilenmesi gerekiyor. Bakın yandı mesela. Şöyle yapalım. Herhangi bir iki metali aynı anda birbirine vuralım. Bakın tek vuruyorum. Bakın bir şey yok. Şimdi isterseniz 220'de bu işi yapalım. 220 bağlantısını gerçekleştirelim. Bakın tek çıtlamada yok. İki alkışla evdeki cihazlarımızı çalıştırmayı ses sensörüyle tasarlamış olduk.
Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.